Herkese merhaba. Bugün sizlerle felsefenin en keyifli paradokslarından birini Schopenhauer'in penceresinden bakarak çözmeye çalışacağız. Konumuz güzellik ve onun ardındaki o gizemli metafizik. Gelin bu ilginç yolculuğa birlikte çıkalım. Evet, konumuz tam olarak bu. Güzelliğin o akıl almaz bilmecesi. Neden bir müzik parçası, etkileyici bir manzara ya da bir sanat eseri bizi bu kadar derinden etkiler? Gelin bu sorunun peşine düşelim. Bir anlığına durup düşünmenizi istiyorum. En sevdiğiniz şarkıyı dinlerken ya da böyle nefes kesen bir gün batımına bakarken içinizi kaplayan o tarifsiz bir huzur var ya, bu duygunun kaynağı ne olabilir ki? Çünkü şöyle bir mantıklı düşününce, güzellik aslında tamamen işe yaramaz bir şey. Yani karnımızı doyurmuyor, bizi soğuktan korumuyor, bize somut bir avantaj sağlamıyor. Öyleyse neden bu kadar güçlü bir çekim hissediyoruz? İşte Schopenhauer tam da bu sorunun peşine düşüyor. Bakın, Schopenhauer'a göre biz aslında iki farklı zihin durumunda yaşıyoruz. Bir yanda hepimizin bildiği o sürekli koşuşturma, bitmeyen istekler ve stresle dolu gündelik hayat var. Diğer yanda ise güzellikle karşılaştığımızda girdiğimiz o bambaşka, sakin, dingin bir dünya var. İşte bütün anahtar bu iki dünya arasındaki o derin farkta yatıyor. Pekala, şimdi bu konuya biraz daha derinlemesine dalalım. Bu bilmeceyi çözmek için öncelikle Schopenhauer'ın bizim o varsayılan halimize, yani gündelik hayatımıza dair koyduğu teşhisi anlamamız gerekiyor. Schopenhauer felsefesinin tam merkezinde irade kavramı var. Bunu günümüzdeki o hiç bitmeyen yapılacaklar listesinin veya sosyal medyada sürekli yeni bir şeyler görme arzusunun yarattığı o modern kaygı gibi düşünebilirsiniz. Yani içimizdeki o doymak bilmez, sürekli daha fazlasını isteyen güç, işte o bizi sürekli ileri itiyor. Ve kilit nokta da tam olarak bu. Bir hedefe ulaşıyoruz, evet, anlık bir tatmin yaşıyoruz ama irade hemen yeni bir hedef buluyor, yeni bir arzu yaratıyor. Bu yüzden Schopenhauer'a göre insan hayatının doğal hali aslında bir tür acı ve ıstırap. Çünkü arzu özünde bir eksiklik hissidir, bir tatminsizlik halidir. Peki bu amansız irade tarafından yönetilen bir dünyada biz huzuru nasıl bulacağız? Mümkün mü bu? Schopenhauer'a göre evet, bir çıkış yolu var. Şöyle bir anı hatırlayın. Bir filme veya kitaba o kadar dalmışsınız ki etrafınızdaki dünyayı, hatta kendi dertlerinizi bile unutmuşsunuz. İşte Schopenhauer'ın saf bilme öznesi dediği o sihirli an tam olarak bu. Bireyselliğimizin, arzularımızın, yani kısacası iradenin zihnimizden bir anlığına silinip gittiği o çok değerli anlar. Ve işte Schopenhauer'ın o dahiyane çözümü burada ortaya çıkıyor. Güzelliğin bize verdiği haz aslında yeni bir şey kazanmamız değil, tam tersi. O sürekli üzerimizdeki baskıdan, o sürekli isteme halinden kurtulmanın getirdiği bir rahatlama. İrade sustuğunda acı çekme ihtimali de ortadan kalkıyor. Estetik haz dediğimiz şey tam olarak bu. Peki ama sanat neden bu saf bilme durumunun kilidini açmak için bu kadar güçlü, bu kadar özel bir anahtar? Schopenhauer'a göre süreç çok akıllıca işliyor. Normal hayatta bir nesneye baktığımızda irademiz anında devreye giriyor ve bu benim ne işime yarar diye soruyor. Ama sanat işte o nesneyi bu kişisel çıkarlardan, bu gündelik dertlerden soyutluyor. Bize onun saf özünü, yani platonik bir terimle ideasını sunuyor. Bizim o doymak bilmez irademiz bu saf form karşısında adeta afallıyor. Ne yapacağını bilemiyor ve bir anlığına susuyor. İşte o sessizlik anı, estetik haz dediğimiz şey tam olarak o an. Bu alıntı az önce anlattığımız prensibi o kadar güzel özetliyor ki, güzellik bizim kişisel çıkarlarımızın, arzularımızın bittiği yerde başlıyor. Schopenhauer, bu teorinin sadece tek bir sanat için değil, farklı sanat formlarına nasıl uygulandığını da tek tek inceliyor. Farklı sanat dallarına baktığımızda işler daha da ilginçleşiyor. Mesela resim ve şiir bize dünyanın idealarını, yani bir nevi gölgelerini gösteriyor. Ama müzik bambaşka bir seviyede. Schopenhauer'e göre müzik ideaları falan tamamen atlayıp doğrudan iradenin kendisiyle konuşuyor. O bizim içimizdeki temel dürtünün, o arzunun ve acının evrensel dilini konuşuyor. Bir melodinin neden hiç söz olmadan bizi bir anda hüzünlendirdiğini veya coşturduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte Schopenhauer'in cevabı tam olarak burada yatıyor. Müzik, iradenin ta kendisinin bir kopyası. Peki, bütün bunları toparlayacak olursak, tüm bu felsefenin derin anlamı ne? Sanatın bize sunduğu o gerçek güç aslında ne? Bu Schopenhauer'dan oldukça sarsıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı bir alıntı. Gerçek hayat iradenin oyun alanı olduğu için acıyla dolu, güzellikse ancak hayatın sanattaki yansımalarında, yani iradenin susturulduğu o özel anlarda bulunabilir. Ve işte belki de en önemli çıkarım bu.
Sanat aslında dünyadan bir kaçış değil, kendimizden bir kaçış. Bizi sürekli rahatsız eden o benden, yani kişisel arzularımızdan, korkularımızdan, hırslarımızdan bir anlığına da olsa kurtulma fırsatı. O zaman gelin bu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Güzellik bir şeyi görmek midir, yoksa bir anlığına her şeyi görmeyi bırakıp zihni susturmak mıdır? Belki de sanatın en büyük hediyesi bize yeni bir şey göstermesi değil, tam tersine bize o her zamanki beni unutturmasıdır.